Merhaba arkadaşlar, Sovyetler Birliği tarihi ikinci videosuna hoş geldiniz. Bugün Sovyet devrimine giden süreçte Sovyetler Birliği coğrafyasındaki yani Rus Çarlığı içerisindeki işçi ve köylülerin genel durumu hakkında konuşacağız. Ve geç sanayileşen bir geri kalmış Avrupa ülkesi olan ya da Asya ülkesi olan Rusya'nın içerisindeki tüm bu sınıfların yaşadığı zulmü ve yoksulluğu detaylarıyla işlemeye çalışacağız. Açıkça söylemek gerekiyor ki Rusya'da 1860'lara kadar büyük sanayi diye bir şey yoktu ve temel ekonomik dinamikler serfliğe ve büyük toprak sahiplerine bağlıydı. Pek az imalathane 1860'lara kadar Rusya'da vardı. Ancak Kırım Savaşı'ndan sonra bozulan ekonomi serflerin durumunu oldukça kötü hale getirdi ve bu sistemi devam ettirilemez bir biçime soktu. Bu nedenle Rusya'daki köylüler toprak sahiplerine karşı ayaklanmaya başlayınca serflik bir kavram olarak ortadan kalktı. Köylüler biraz daha özgür hale geldiler fakat bu onların çeşitli yollarla, dalaverelerle sömürülmesine, mülksüzleştirilmesine ya da proleterleştirilmesine engel olmadı. Aksine bu süreçleri hızlandırdı ve köylüler ve işçiler 1903'e kadar dayak cezalarıyla cezalandırılan bir durumdaydı. Yani şöyle bir baktığımız zaman Çarlık Rusyası'nda işçi ve köylüler gerçekten çok kötü bir haldeydi. İnsan dışı bir hale sokuluyorlardı. Sürekli olarak Rus Çarlığı'nın polis, jandarma ve kazak birlikleri bu işçileri ve köylüleri hırpalıyorlardı. Aynı zamanda ekonomik olarak da kendi hürlükleri yoktu. Öyle ki Sovyet devriminden sonra Rus köylülerinin boyu 10 santim kadar uzamış arkadaşlar. Çarlık Rusyası bir milletler hapishanesiydi. Rus olmayan insanlar aşağı ırk olarak görülüyordu. Ve Rus Çarları, Rus Çarlığı'nın devlet aygıtı Rus olan insanlara bu insanları yabancılar olarak görmeyi propaganda ediyor ve onları arkadaşlar olağanüstü bir hak yoksunluğuna tabi tutuyorlardı. Yani bu insanlar aslında bir tür Kızılderili muamelesi görüyorlardı. Yani Rus Çarlığı içerisinde gerçekten ırkçılık söz konusuydu. Özellikle de Kafkasya Müslümanları, Türkmenler, Özbekler, Tatarlar üzerinde yoğun bir baskı söz konusuydu. Yani Ortodoks ve Rus olmayanlar gerçekten büyük çileler çekiyorlardı. Zaten Rus Çarlığı'nın genişlemesine baktığımız zaman bu halklara karşı gerçekten soykırım denemelerinde ya da soykırım girişimlerinde olduğunu görebiliriz. Bunun en yakın örneği de zaten ülkemize gelen Çerkes toplumunun yaşadığı zulümdür. Aynı zamanda Orta Asya'da da Türkmenleri aşağılayan Rus komutanlarının olduğunu ve Türkmenleri cidden kötü bir şekilde öldürdüklerini ve bununla da övündüklerini biliyoruz. Yani Rus olmayanlar gerçekten büyük çileler çekiyorlardı ve hiçbir hakları yoktu. Aynı zamanda Rus Çarlığı Kafkasya'da ve türlü türlü etnik grubun yaşadığı bölgelerde insanları birbirlerine kırdırıyordu arkadaşlar. Ermenilerle Türkleri, Gürcüleri falan filan hepsini dövüştürerek kendi egemenliğini sağlama alıyordu. Aynı zamanda atadığı yani memurların hemen hepsi Rus'tu ve Rus olmayan bölgelerdeki idarecilerin hemen hepsi Rusya'ya bağlı ve etnik Rus kimliğinden olan insanlardı. Yani büyük bir Rus üstünlükçülüğünün bu bölgede olduğunu söyleyebilirim sizlere. Rusya'da kapitalizm 1860'lardan sonra hızla gelişmeye başladı. Kapitalizmin gelişmesinden sonra ise işçi sınıfı ortaya çıkmaya başladı. Ve bu işçi sınıfı gerçekten kötü koşullarda yaşayan insanlardan oluşuyordu. Yani gerçekten köylülükten gelme ya da kır proleteri olan insanlar ya da ağır sanayi işçileri söz konusuydu. Ve bunlar gerçekten düşük ücretler alıyorlardı ve hiçbir güvenceleri yoktu, sigortaları yoktu.
kolaylıkla sakat kalıp ölebiliyorlardı. Ve bu insanlar sefalet içerisinde karın tokluğuna çalışıyorlardı. Çarlık buna hiçbir şekilde aldırış etmiyor. Kendi egemen sınıflarını koruyor ve bu insanlara karşı sistematik bir zulüm uyguluyordu. Gerek işçilere, gerek serflere, gerek serflikten kurtulan köylülere karşı büyük bir baskı söz konusuydu. Toprak sahipleri dediğimiz kulaklar sınıfı ortaya çıkmaya başladı. Köylülük bir parçalanma sürecine girdi. Yoksul köylülük ve burjuva, küçük burjuva ilişkiler içerisinde olan kulaklar ortaya çıktığında zaten köylülük diye bir sınıfın değişmeye başladığı, onun da modern kapitalizmin bir parçası olmaya başladığını biz gözlemleyebiliyoruz. Yani şöyle bir baktığımızda büyük şehirlerde Moskova, Petersburg, Odessa gibi yerlerde ya da bugünkü Donbas gibi bölgelerde gelişmekte olan bir şehir proletaryası gözlemlemekteyiz. Aynı zamanda büyük Rusya coğrafyasında ortaya çıkmaya başlayan bu yeni köylüler sınıfının giderek dağılmaya ve başkalaşmaya başladığını gözlemlemekteyiz. Bütün kapitalist ülkelerde olduğu gibi Rusya'da da kapitalizme geçiş sürecinde yoğun bir yoksulluk dönemi söz konusudur. Ve işçi sınıfını etkileyen yüz binlerce insanı yoksul bırakan bu süreç sınıf hareketlerinin gelişmesine de neden olmuştur. Ve ortaya bir tür işçi hakları arayan örgütler çıkmaya başlamıştır. Tüm bunlar aslında yavaş yavaş Marksizm, Narodnizm gibi fikir akımlarının ülkeye girmesine neden olmuştur ve Rus aydınları gerçekten bu süreçten değişik bir biçimde etkilenmişlerdir. Genel tabloya bakacak olursak işçilerin durumu gerçekten kötü bir durumdadır. Fakat işçiler yavaş yavaş grevlere ve eylemlere başlamıştır. Her ne kadar kazaklar ve çeşitli Rus çarlığı, jandarmaları onları dayak cezasına ya da türlü türlü baskılara tabi tutsa da işçiler hareket ettikçe çarlık da yavaş yavaş ürkmektedir. Köylülerin durumuna bakacak olursak, yani yoksul köylülerin durumuna bakacak olursak, Lenin'in tabiriyle 10 milyon insanın tek bir atının bile olmadığı kadar yoksul olacak bu insanlara bakacak olursak, gerçekten durum içler acısıdır ve sürekli toprak sahiplerinin ve kulakların, yani bu küçük burjuva ilişkileri sahipleri olan insanların aldatmacalarına ve sürekli olarak onları yoksul bırakmalarına maruz kalmaktadırlar ve gerçekten kölece çalışmaktadırlar ama sözde bir özgürlüğe sahiptirler. Yani paranın egemenliğinin altında milyonlarca insan yoksul, sefil bir durumdadır ve ezilen milliyetler, örneğin Türkler, Tatarlar ya da Kafkasya yerlileri, Gürcüler falan filan ya da Polonyalılar gerçekten aşağılanmaktadır ve Rus merkeziyetçiliği içerisindeki bu mantık Rusya'daki bütün bu ezilen insanların hayatını olağanüstü kötü bir şekilde sürdürmelerine neden olmaktadır. Avrupa'daki çeşitli devrimler, çeşitli fikir akımları Rusya'ya da bu süreç içerisinde girmeye başlamıştır. Ve Rus aydınları gerçekten bu durumdan etkilenmişlerdir. Yavaş yavaş işçi önderleri ortaya çıktıkça işin rengi biraz değişmeye başlamıştır. Bu karamsar tablo, bu kötü tablo gerçekten yerini başka bir şeye doğru sanki bir kabuk kaldırırcasına bırakmıştır arkadaşlar. Süreç içerisinde zaten bunları inceleyeceğiz. Yani Rusya'daki durumun birkaç bin Bolşevik'in yaptığı devrimle tam olarak ilgisi yoktur. Zaten tabandan gelen bir sınıf hareketliliği ve kötü yaşam koşullarına isyan bayrağı kaldırma durumları gözlemlenmektedir. Şimdilik bu kadar olsun. Yarın ya da bir sonraki videoda Rusya'daki artık ortaya çıkmaya başlayan fikir akımları arasındaki farklılıkları ve bunların birbirleriyle mücadelelerini ortaya koyacağız arkadaşlar. Yani Rusya'da Marksizmin nasıl ortaya çıktığını, nasıl
oraya doğru geldiğini, Marksizmin genişlediğini işleyeceğiz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.